Konu merkeziyetsiz dünyaydı ve burada asıl sorun da bu merkeziyetsiz dünyadaki kişi ve sistemlerin güvenliğiydi. 2022 Aralık ayında DeFi şirketini kurduk. Siz bir şirketsiniz, bir bankasınız ve merkeziyetsiz dünya için kripto para saklayıcılığıyla alakalı hazırladığınız sistem üzerinden müşterileriniz var. Sizin müşterilerinize bir saldırı oldu, bir oltalama işlemi yapıldı. Bunu anında haberini alıp aksiyonunuzu ve önleminizi alabiliyorsunuz. Müşterinin merkeziyetsiz dünyada yaptığı hareketlerin güvenliğinden sorumluyuz. Türkiye'de de bu kapsamda iş yapan tek yerli firma biziz. 50.000 kullanıcıdan fazla merkeziyetsiz cüzdan sahibi DeFi servislerinden faydalanmakta. Ben Suat Özkan, 1987 Sivas doğumluyum. DeFi kurucu ortağı ve CEO'suyum. Orta direk bir ailede dünyaya geldim. 5 aylıkken babamı kaybettik. Dedemlerde yaşamaya başladık. İlkokuldan itibaren çalışkan bir profildim. Bir şeyler üretmeyi seviyordum. Çocukluğumdan itibaren ufak çaplı da olsa girişimlerim mevcut. İlkokul 4 veya 5 yanlış hatırlamıyorsam, çok ihtiyacım olmamasına rağmen arkadaşlarımın ihtiyacını göz önünde bulundurarak bir kopya makinesi icat etmiştim. Sonra arkadaşlarıma bunu sattım. Her zaman olduğu gibi yakalandılar ve beni ihbar ettiler öğretmenler. Ama sonunda bir şey olmadı. Çok negatif bir etki almayınca bir şeyler geliştirmenin güzel olduğunu anlamıştım orada. Abim, ben, yine amcamla birlikteydi. Okul fırsatlarının daha çok olduğu için işte İstanbul, Kocaeli tarafına taşındık. Ortaokuldan itibaren artık Kocaeli tarafında devam ettik. Üniversite hayatı içinde İzmir tarafına taşındık ailemle birlikte. Ege Üniversitesi. Elektrik elektronik mühendisliğini kazanmıştım. Bu öğrenimini tamamladıktan sonra bir yurt dışı tecrübem oldu. Hatta bitirme projemi de Almanya'da tamamladım. Tekrar bir kurumsal hayata İzmir'de devam ettim. Bir telekomünikasyon firmasıyla başladım. Çok gayret gösterdim, çok çabaladım ve sonunda Turkcell'e girmiştim. Benim aslında hayalimde çalışmak istediğim firmalardan birisiydi. Yani o zamanlar zaten oradan emekli olacağım diye düşünüyordum. Orada da pek çok pozisyonda yer aldım. Network mühendisliği, yazılım projeleri, blockchain, kurumsal hayatın yanında bir girişim başlattım. 10 yıla yakın zaten kurumsal hayatım oldu. O girişimi de pandemide durdurmak zorunda kaldık. Onda da ufak bir yatırım almıştık. Aslında kurumsal hayatım, özel hayatım veya girişim süreçlerim hepsi bir sorun çözmeye dayalı. Beni de ana motive eden zaten şey buydu. Pek çok blockchain ve teknoloji projesi yapmıştık geçmişte. Bununla alakalı tecrübelerimiz çok fazlaydı. Ve merkeziyetsiz dünyanın geldiğini çok öngörebiliyorduk. Merkeziyetsiz dünya aslında altyapı değişikliğini doğuruyor. Nasıl eskiden işte sosyal medyalar yoktu, insanlar çok daha primitif teknolojilerle işlerini götürüyordu. Bunlar zamanla gelişti. Şimdi de yeni bir değişiklik olan merkeziyetsiz dünya için blockchain teknolojileri gelmişti. Çok ciddi bir fırsatın doğacağını öngörüyorduk ama bunun güvenlik alanında mı olacak, yatırım alanında mı olacak ona karar veremiyorduk. Burada sevgili dostum Ercan Gümüş, onunla çok bu işin kritiğini yaptık. Blockchain ile ilgili cüzdanları, alım satımları takip eden ürünler geliştirdik. Ben birkaç senedir belli periyotlarla yurt dışında insanlar nasıl yaşıyor, lokaller nasıl yaşıyor bunu deneyimlemek için bir süre yurt dışında kalma kararı aldım. Geçen seneki de İspanya'daydı. Orada etkinlikleri takip ediyordum. Bizim ülkemizde blockchain ve teknolojilerinin güvenlik ve regülasyon konularına odağının olmadığını görüyorduk. Ama Avrupa'ya gittiğimizde öyle değil. Orada çok dikkatimi çekti. Hatta fuarda pek çok firma AML'in açılımı da şudur. Anti-Money Laundering, kara para aklamaya karşı üretilen servisler gibi açıklayabiliriz. Bu sistemlerin önemini o fuarda keşfettim ve geldim bunu biz de yapabiliriz. Bunun üzerine çalışmaya başladık. Burada diğer bir dönüm noktası da müşteri görüşmeleriydi. Çok sık müşteri görüşmeleri yaptık, feedbackler aldık. Orada ihtiyaçlarını anlarken de bizim global rakiplerimize karşı sunduğumuz en güçlü ürünümüz Live AML ortaya çıktı. Konu merkeziyetsiz dünyaydı. Merkeziyetsiz dünyada da platform bağımsız kurumların birazcık daha arka tarafta kaldığı bir dünya açılıyor sizin önünüze. Ve burada asıl sorun da bu merkeziyetsiz dünyadaki kişi ve sistemlerin güvenliğiydi. Yapamazsın edemezsin konularında biraz şanslıyım. Etrafım genel olarak böyle bir izlenim vermedi. Sadece kurumsal hayattan geçtiğim için ve oradaki pozisyonlarımda gayet piyasaya göre iyi şartlarda çalışıyordum. Bu konularda birazcık soru işaretleri oldu çevremden. Ya işte girişimcilik birazcık daha risk alan, birazcık daha gelirin giderin daha dengesiz olduğu bir alandı. Klasik cümleler, konfor alanından çıkmak konuları işin içerisine giriyordu. Burada da zaten girişimci olarak gerekli riskleri almam gerekiyordu. O yüzden o söylemlere de çok kulak asmadım. Pes etme konusunu hiç yaşamadım. Çünkü buradaki ana motivasyonlarımdan birisi aslında bir olayın bitişi, yeni bir olayın doğuşu. Ben genelde yeni şeyler araştırırken çok keyif alıyorum. Bir şeyin bitiyor olması gerçekçilikle de alakalı. Bu işi gerçekten benimseyip yeni bir işe başlamak üzere bir fırsat olarak görüyorum. Dolayısıyla evet bitti, bu artık gitmiyor dediğim oldu ama umutsuzluğa düşmedim.
DeFi'yi kurarken 2022 Aralık ayında DeFi şirketini kurduk. DeFi olarak lokomotif ürünümüz Live ML ile merkeziyetsiz dünyada kullanıcıların ve sistemlerin, firmaların real-time güvenliğini sağlıyoruz. Blockchain aslında aracısız, merkeziyetsiz dünyaya kapıyı aralayan bir teknolojik gelişim. Blockchain sayesinde kurumlara, aracılara olan güveni minimize ediyorsunuz. Bu onları yok ediyorsunuz anlamına gelmesin. Buradaki nihai bizim hedeflediğimiz, piyasadan öngördüğümüz, gelecekte teknoloji gururlarının öngördüğü senaryoda aslında bu işin hibrit çalışması. Kurumlar illaki olacak. Bir işi yaparken daha önce belirlenmiş, tasarlanmış kodun kuralları belirlediği teknolojik altyapıya bu adı veriyoruz. Bunun pek çok alt kırılımı, pek çok özelliği mevcut ama ana itibariyle aracısız sistemlere geçmek için kullanılan bir teknoloji. Şu anda tahmin ettiğimiz noktanın çok daha ilerisini hayal ediyorduk. Şu an zaten bir başlangıç seviyesindeyiz. DeFi'da hedeflediğimiz nokta bu yeni altyapıda teknolojinin evrildiği, yeni teknolojilerin hayatımıza girdiği, pek çok firmanın, pek çok kişinin bu konularda çalışma yaptığı yeni alanda güvenlik alanıyla alakalı gördüğümüz açıktı. Burada çok manipülatörler var. Sadece alım satım değil, pek çok iş modeliyle alakalı da insanların varlıklarını tehdit eden pek çok unsur var. Siz bir şirketsiniz, bir bankasınız ve merkeziyetsiz dünya için hazırladığınız işte kripto para saklayıcılığıyla alakalı hazırladığınız sistem üzerinden müşterileriniz var. Sizin müşterilerinize bir saldırı oldu, bir oltalama işlemi yapıldı. Bunu anında haberini alıp aksiyonunuzu ve önleminizi alabiliyorsunuz. Diğer örnek, siz yine bankasınız ve müşteriniz bir yerde fraud işlem yaptı. Sizin platformunuzda değil. O işlemi yaptığı an sizin haberiniz oluyor ve müşterinin işlemlerini sınırlandırma getirebiliyorsunuz kendi sisteminizi korumak için. Bunun gibi onlarca senaryo var, alt başlık var ama genel olarak müşterinin merkeziyetsiz dünyada yaptığı hareketlerin güvenliğinden sorumluyuz. Türkiye'de de bu kapsamda iş yapan tek yerli firma biziz. Bizim hedefimiz burada bu unsurları olabildiğince minimize edip bu sektörü, yeni olan bu teknolojiyi temizlemek. Şu anda müşteri portföyümüzü ona yakınlaştırdık. Telekomünikasyon sektörü, otomotiv sektörü, bankacılık, emlak sektörü, zaten kripto borsalar ana hedef kitlemizde. Bu sektörlerden lider firmalarla çalışmaya başladık. Şu an hedefimiz de bankacılık sektöründeki müşteri sayımızı artırmak. DeFi'yi bu anlamda bir regülasyon teknolojileri olarak da anlamlandırabiliriz. Siz bulunduğunuz ülkelerde yasal mevzuatlara uyum sağlamanız gerekiyor. Yaptığınız iş ne olursa olsun. Merkeziyetsiz finans da bu standartların yeni oluştuğu bir alan. Şu anda kurduğumuz sistem ile firmalar bulunduğu ülkedeki, bulunduğu bölgedeki regülasyonlara, yasal mevzuatlara uygun bir şekilde çalışma fırsatı sağlıyor. Yani aslında hem sistemlerinin hem müşterilerinin güvenliğini sağlarken hem de olası cezalara karşı önlem almış oluyorlar. Maddi ve şirkete karşı oluşmuş manevi olumsuz durumlardan korumasını sağlıyoruz. DeFi Wallet uygulamamız, bizim ana iki iş modelimiz var. Birisi B2B, bunu zaten kurum ve şirketlere sunduğumuz merkeziyetsiz finans güvenlik çözümleri olarak anlattığımız konu. Diğeri ise B2C ürünümüz, son kullanıcıları ilgilendiren ürünümüz. Burada devrim diye nitelendirdiğimiz bir özellik geliyor. Yakında majör güncellememizi de bununla birlikte yapacağız. Şu anda klasik bankacılıkta fon yatırımı yapar gibi dijital varlıklara yatırım yapmanızı sağlayacağız. Şu an uygulamamız yayında ama bahsettiğim bu özelliği henüz devreye almadık. Bu özelliği almamızla birlikte tamamen kendi cüzdanınızda, varlığınızı herhangi bir yere emanet etmeden merkeziyetsiz bir şekilde yatırım yapmanızı, fonlara yatırım yapar gibi, zaten alışık olduğunuz şekilde yatırım yapar gibi yatırım yapmanızı sağlayacağız. Merkeziyetsiz cüzdan Web3 kavramıyla da çok ilişkili. Bildiğiniz üzere şu an çok popüler bir konu. Web3 nedir, ne işe yarar? Daha önce Web1'de sadece tek taraflı bilgilerin aktığı bir senaryo vardı. Web2'de daha interaction'ların, sosyal medyalarla birlikte gelişen bir alandı. Web3'te yapay zekalar, otonom sistemler ve en önemlisi varlık sahipliği ortaya giriyor. Burada merkeziyetsiz cüzdanın da Web3 ile birlikte popüler olmasının ana sebebi varlık sahipliği. Yani siz Web3 cüzdan ile bir varlığa sahipseniz bir aracı kuruma güvenmek zorunda değilsiniz. Şu anda bir bankada hesabınız var ve o bankadan yaptığınız işlemlerde yüksek komisyon kesiliyor, memnun değilsiniz. O varlığınızı bir yere taşımanız gerekiyor. Başka bir bankayla çalışacaksanız taşımanız gerekiyor ve o banka izin vermezse bunu yapamazsınız. Ama merkeziyetsiz cüzdanda bu varlık sizin cüzdanınızda. İsterseniz A firmasıyla, isterseniz B firmasıyla çalışırsınız. Onun şartlarını öğrenirsiniz ve cüzdanınızı oraya bağlar, işleminizi yaparsınız ve varlığınızı taşımak zorunda değilsiniz. Varlık zaten sizin cüzdanınızda. Merkeziyetsiz cüzdanın ana özelliği de bu varlığın sahipliğini aracı kurumlardan size doğru aktarması.
DeFi olarak şu an kurumsal ve bireysel müşterilere ayrı ayrı hitap ediyoruz. Ama kurumsal müşterilerimizden dolayı son kullanıcıya ulaştığımız, servislerimizin ulaştığı noktalar var. Burada şu anda 50.000 kullanıcıyı devirdik. 50.000 kullanıcıdan fazla merkeziyetsiz cüzdan sahibi DeFi servislerinden faydalanmakta. DeFi'yi kullanmanın şirketler için maliyeti, şirketlerin yine ihtiyaç ve taleplerine bağlı. Burada paketlerimiz $1000'dan başlıyor yıllık. Şirketlerin ihtiyacına göre, taleplerine göre hangi servise ihtiyacı var? Bir de servislerimiz plug and play şeklinde çalışıyor. Servislere olan kapasite taleplerine bağlı olarak değişebiliyor. Şirket kurulumu esnasında yatırıma ihtiyaç duymadık. Zaten kendi kaynaklarımızla şirketi kurduk. 2023'ün Ocak ayında Alesta Yatırım'dan 10 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldık. Alesta Yatırım ile tanışmamız da Alesta Yatırım'dan İbrahim Özer'le yatırım almadan bir yıl öncesine dayanıyor. Ben bir yıl boyunca İbrahim Bey'e belirli periyotlarla sunum yaptım. Gelişmeleri paylaştım ve bir yılın sonunda zaten kendisi aracılık etti. Sertaç Özünal Bey ile tanıştırdı ve onların birlikte kararıyla bir senenin sonunda da yatırım aldık. Şu an $3 milyon değerleme üzerinden yeni yatırım turuna çıktık. Commitment'larımız da oluşmaya başladı. Yaklaşık 1/3'ünü tamamladık gibi. Çok kısa süre içerisinde de yatırım turumuzu tamamlayacağımızı öngörüyorum. Girişimciliği ben hayalleri ve tutkuları olan ama gerçeklerle yaşayan kişiler olarak tanımlıyorum. İçinde bulunduğu durumu objektif bir şekilde analiz edip benimseyen kişiler, girişimci kişilerde tespit ettiğim özellikler. Ama hayalleri ve tutkularından da vazgeçmemeleri kritik. Bir de girişimcilerde olması gereken en önemli özelliklerden birisi kişileri doğru pozisyonlandırması. Bir girişimde, bir projede her işi girişimci yapamaz. Zaten bunu bir kere benimsemesi gerekiyor. Özellikle biz de geçmişte çok yaptık. Arkadaşlar bir araya geliyor, şunu birlikte yapalım, sen bunu yap, sen şunu yap gibi bir sürece başlıyorlar. Bunu yetkinliklerini baz alarak bu rol ve görev dağılımını yapmaları hem sürecin hem de kendi verimlilikleri açısından çok daha kritik olduğunu düşünüyorum.